Devlet bu şeyhlere neden böyle imkanlar tanıyor? Herkes düşünmeli. Ya bu dünyada VIP'lerde olursun ya ahirette. Hem burada hem orada yok. Hem burada VIP hem orada VIP. Göreceksin. Konuşmamanın bedelini ödeyecekler. Konuşsaydılar devlet onlara zaten böyle imkanlar tanımazdı. Türkiye'nin en zengin, en kalabalık, en nüfuslu dini yapılanmalarından biri. Arkasında milyonlarca mürit, milyarlarca liralık devasa bir ekonomik imparatorluk ve devletin kritik damarlarında yıllarca tartışılan bir güç. Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki küçük bir köyden başlayıp metropollere, holdingleşen yapılara ve hatta siyasetin koridorlarına uzanan o büyük hikaye. Bugün bambaşka bir evrede. Şeyhin ölümünden sonra o köydeki ezanlar susmadı belki ama kapalı kapılar arkasında bıçaklar çekildi. Milyarlık mülkler, milyonların taht mücadelesi ve sır gibi saklanan o gerçekler. Bugün kimsenin yüksek sesle konuşamadığı o sırları, paranın ve gücün bittiği yerde başlayan o büyük çözülmeyi masaya yatırıyoruz. Bir tarikat nasıl devasa bir holdinge dönüşür? Gavs kavramının arkasındaki teolojik ve tarihi gerçekler nelerdir? Liderin ölümü içeride nasıl bir iç savaş tetikledi? Hazırsanız kapalı kapıları aralayalım. Başlıyoruz. Menzil cemaatini ve benzeri yapıları anlamak için sadece sosyolojik ve ekonomik boyuta bakmak yetmez. İşin kökenindeki teolojik iddiaları da masaya yatırmak gerekir. Halk arasında Gavsi-Sani olarak bilinen Abdülbaki Erol'un vefatından sonra binlerce insan Adıyaman'daki törene akın etti. Peki milyonların peşinden gittiği bu Gavs ünvanı İslam teolojisinde gerçekten karşılık buluyor mu? İlahiyatçıların ve araştırmacıların dikkat çektiği çok çarpıcı bir gerçek var. Gauss ve Kutup diye de geçer. Tamamen Hindistan kökenlidir. Hindistan'da Brahmanlar var. Bunlar Hindistan'ın şeyhleri, din adamları oluyor. Gauss ve kutup kavramlarının kökeni İslamiyet'e değil, eski Hindistan tasavvufuna ve Brahmanizm geleneklerine dayanır. O inanca göre yeryüzünde Tanrı'nın temsilcisi olan, yaratılışı idare eden, yağmurların yağmasını sağlayan ve kullarla Tanrı arasında aracılık yapan belirli sayıda manevi figür bulunur. İşte tarikatlar bu dışarıdan ithal edilen ve insanları yarı tanrısal bir figüre bağlayan bu sistemi İslam'ın özüne entübe etmiştir. Oysa tevhid inancına göre Allah ile kul arasında hiçbir aracı yoktur. Peygamber bile sadece bir elçidir. Mezarın altına girecek, toprak olacak bir insanın mana aleminde dünyayı yönettiğine ve günahları affettireceğine inanmak İslam dışı bir sapma olarak değerlendirilir. Benim Allah Azze ve Celle'ye gidecek şeyim yoktur. Peygamberler bile dünyadayken eksikliklerini hatırlayıp Allah'a gidip insanlarla aracı olmaktan çekinecekler. Şefaatçi olmaktan çekinecekler. Şeyh Efendi sen kim oluyorsun? Daha dünyadayken şefaati garanti edip insanlara şefaat sözü veriyorsun. Kadiri tarikatından 5000, Nakşi tarikatından 3000 kim sana böyle bir yetki verdi? Adem Aleyhisselam insanları geri çevirecek. Yoksa sen günahsız olduğuna mı inanıyorsun? Bir tarikatın işleyişini ve gücünü belirleyen temel dinamikler nelerdir? Toplumda yaygın bir yanılgı vardır. Sanılır ki tarikatların başında çok derin İslami ilimlere, fıkıh veya hadis uzmanlığına sahip büyük alimler bulunur. Oysa tarihe baktığımızda liderin derinliğinden ziyade iki şey belirleyicidir. Arkasındaki kalabalık mürit kitlesi ve devletin sinir merkezlerine yerleşme kapasitesi. Ve işin en karanlık boyutu, biat kültürü. Tarikatlar tam anlamıyla biata dayanan, aklın askıya alındığı, tabiri caizse bir köleleştirme sistemine dayanır. Mürit, tarikat kapısından içeri girdiği ilk an kendisine şu söylenir: Gassal'ın elindeki meyyit gibi, yani ölü yıkayanın elindeki ölü gibi şeyhe teslim olacaksın. Kendi aklı ile şeyhin sözü arasında kalan mürit, mantığa ve hatta dine aykırı görünse dahi şeyhin buyruğuna uymaya zorlanır. Peygamberlerin dahi insanlardan belirli şartlar, kurallar ve sözleşmeler çerçevesinde biat aldığını hatırlatan ilahiyatçılar, bu mutlak köleleştirme düzeninin bireyin iradesini tamamen yok ettiğini vurguluyor. İşte tam da bu noktada durup bir saniye düşünmek gerekiyor. Medyada üstü örtülen, kapalı kapılar ardında konuşulan ve kimsenin derine inmeyi cesaret edemediği bu gerçeği tüm detayları ve belgeleriyle masaya yatırıyoruz. Türkiye'nin hafızasını tazeleyen, bağımsız ve cesur bu araştırmaların devam etmesi, bu dosyaların karanlıkta kalmaması tamamen sizin desteğinize bağlı. Eğer siz de bu videoya hak veriyorsanız videoyu şu an beğenebilir, kanalımıza abone olarak
tüm videolarımızın diğer kullanıcılara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Hazırsanız paranın ve taht kavgalarının olduğu o derin sulara, yani asıl kırılma noktasına inmeye devam edelim. Menzil gerçeğini anlamak için kökenlere inmek şart. Yıl 1970'ler. Nakşibendiliğin Halidilik koluna bağlı Abdülhakim el-Hüseyni, Siirt'ten Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Kurak Menzil köyüne yerleşiyor. O dönem kimse bu küçük köyün onlarca yıl sonra Türkiye'nin en büyük sosyopolitik merkezlerinden birine dönüşeceğini tahmin edemezdi. Cemaatin asıl patlama yaptığı dönem ise Abdülbaki Erol dönemi oldu. Köyden kente göç dalgasıyla birlikte Menzil, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kök saldı. 90'lı yıllarda Anadolu sermayesi ve Avrupa'dan akıtılan fonlarla birlikte tarikatların tam anlamıyla şirketleştiği dönemi gördük. Bir zamanlar bir lokma, bir hırka felsefesini savunan tasavvuf ekolü bugün milyarlık servetlerin, holdinglerin, turizm şirketlerinin ve gıda imparatorluklarının merkezine dönüştü. Çakarlı lüks araçlarla taşınan cenazeler ve devasa mal varlıkları. O eski dervişlik mitinin bittiğini, geriye dev bir ticari yapı kaldığını gözler önüne seriyor. AK Parti'nin iktidara geliş süreci ve sonrasındaki Türkiye tablosu tarikatlar için eşsiz bir zemin yarattı. İktidar, muhafazakar kitleleri kendi doğal arka bahçesi ve oy deposu olarak görürken, tarikatlar da bu koruma kalkanı altında devletin kritik damarlarına yerleşti. Özellikle Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hastanelerde doktorlar ve hemşireler arasında menzil cemaatinin yoğun bir şekilde kadrolaştığı biliniyor. Fethullahçı yapılanmanın tasfiyesinden sonra doğan boşluk diğer tarikat ve cemaatler tarafından dolduruldu. Siyasi iktidar ile tarikatlar arasında kurulan bu yeni düzenin kuralı çok netti. Tarikatlar Erdoğan'a siyaseten biat ettiği müddetçe özgürce faaliyetlerini sürdürebilirler. Yeter ki siyasi bir seçenek haline gelip iktidarın varlığını tehdit etmesinler. Bugün vakıflarına vergi muafiyetleri tanınan, devlet kadrolarında önü açılan bu yapılar sayesinde müridin profili de tamamen değişti. Ahirette şefaat bekleyen dervişten ziyade dünyevi sermaye kavgasında payını arttırmaya çalışan bir çıkar sahibi haline geldi mürid profili. Takvimler 12 Temmuz 2023'ü gösterdiğinde Menzil tarikatının lideri Abdülbaki Erol vefat etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüz binlerce insan o köyde toplandı. Cenaze törenine valiler, protokol üyeleri ve binlerce mürit katıldı. Ama asıl kopuş mezar tahtaları kapanır kapanmaz başladı. Çünkü ortada yazılı net bir vasiyet yoktu. Geriye kalan 3 oğul arasında kaçınılmaz bir taht ve miras kavgası patlak verdi. Tıpkı İsmail Ağa cemaatinde Mahmut Efendi'den sonra yaşananlar gibi. Buradaki temel kavga da mülkü kimin idare edeceği, devasa servetin ve tövbe verme yetkisinin hangi kolda kalacağı savaşıdır. Artık Menzil tek parça değil, 3 ayrı gruba bölündü. İstanbul'un semtlerinde, Çorum'da, İzmir'de birbirine rakip menzil yapılanmaları, vakıf binaları ve para akışları var. Köyde başlayan o kutsal sadakat zinciri bugün metropollerde paramparça oldu. Tarih boyunca hiçbir büyük imparatorluk tek parça halinde kalmadı. Adıyaman'ın Menzil köyünde yakılan o çıra artık 3 farklı koldan yanmaya devam ediyor. Ancak eski mutlak otorite artık yok. İlahiyatçıların ve aydınların da sıkça vurguladığı gibi devletin denetiminden tamamen kopmuş, yasal düzenin dışında paralel yaşam alanları kuran bu yapılar toplumsal geleceğimiz ve laik hukuk düzeni için büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor. Sizce bu üçlü bölünme Menzil tarikatını zayıflatıp tarihe mi gömecek? Yoksa her bir kol daha da ticari ve siyasi bir aktör olarak mı büyüyecek? Fikirlerinizi, bu süreçte yaşananlarla ilgili bildiklerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.